Evet arkadaşlar, bu videoda Hue helikopterini çalıştırmayı öğreneceğiz. Helikopteri çalıştırmak çok kolay. Şimdi dışarıdan da bakalım bir helikoptere. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çalışmıyor. Tamamen cold and dark. Yani her şey sönmüş vaziyette. Sıfırdan çalıştıracağız. İlk yapacağımız şey kapıları kapatmak. Kendi tarafımızı şu şekilde kapatabiliyoruz. Ctrl C ile de kapatabiliriz. Bobun kapısını kapatmak için 2'ye basarak bobun tarafına geçebiliriz. Ve öyle kapatabiliriz. Evet, geçelim o tarafa. Kapatalım kapıyı. Az Ctrl C'ye bastığımız için kendi kapımız açık kaldı. Neyse, onu kapatırız sonra. 1'e basıp yeniden kendi tarafımıza geçebiliriz. Evet. Pilot tarafındayım. İlk yapacağımız şey güçle ilgili, elektrik sistemleriyle ilgili. AC Power'ı AC Base'e getireceğiz. Şu şekilde üstüne klik ediyoruz. Voltmetre'yi de ESS bas yapacağız. Evet. Main Generator'ı açıyoruz. 10 yapıyoruz. Sonra da şu kapağın üstünde ondan sonra yapacağımız batarya 10. Batarya 10 olur olmaz low RPM alarmı çalmaya başladı. Bu sesi motor çalışana kadar duymamak için low RPM'in burada bir low RPM switch var aşağıda. Onu off yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bir sürü error var. Önce bunu bir sağ değil solla test ediyoruz. Sonra da right click ile reset ediyoruz. Bu hata mesajları helikopteri çalıştırdıkça, sistemleri çalıştırdıkça gidecek. Evet. Bu yapacağımız bir şey kalmadı şimdilik. Şimdi şu fire switch'i bir test edelim. Basıyoruz. Evet, çalışıyor fire alarmı dedektörü. Şimdi yapacağımız şey radyoları açmak. Kalkış izni için, motor çalıştırma için kuleye bağlamamız gerekiyor. Kuleyle de haberleşmek için radyoya ihtiyacımız var. Alttaki UHF, üstteki VHF radyoları. Bunları neye ayarlayacağımızı map'ten görebiliriz. F10 ile map'e çıkacağız. Şurada havaalanının ortasında bir işaret var. Ona bastığınız zaman görüyorsunuz ATC Tower 262 UHF kanalının 133'te VHF kanalı. Alttaki UHF, şu düğmeleri kullanarak 262 yapacağız bunu. 260 262. Biz UHF kullanacağız ama VHF'i de ayarlayalım. Ama önce UHF'i açalım. Off'tu basarak Transmit Receive yapıyoruz. VHF üzerinde şuradaki NOM'a basıyoruz, sağ klik. Sonra şunu çeviriyoruz 133'e kadar. Şuradan test ediyoruz. Ses gelmedi hiç. Neyse. Zaten biz yanlış bastığınız zaman menü açılır. Sağ klikle. Yanlış oldu. Evet, 2'ye ayarlıyoruz. 2 UHF. Şu an UHF radyosu çalışır vaziyette. 262'de kanal. Yani radyo araması yaptığımızda kuleye bağlanacağız. Şimdi yukarı çıkalım. Önce Anti-Collision Light'ı açacağız. Diğer hava araçlarının bizi görmesini sağlayan. Gördüğünüz gibi şu an hiçbir ışık yanmıyor dışarıda. Hiçbir lamba yanmıyor. İlk açacağımız Anti-Collision. Bunu 10 yapıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı yanıp sönmeye başladı. Bu diğer araçların bizi görmesi için. Pozisyon lambalarını da steady yapıyoruz. Yani yanıp sönmüyorlar. Gördüğünüz gibi şurada. Bu araç içinde birinin bir şeyler yaptığını ama henüz hareket etmediğini gösteriyor. Diğer araçlara. Yanıp söndüğünde de hareket edeceğiz anlamına, ediyoruz anlamına geliyor. Kendi kapımız açıktı. Bunu da kapatalım. Motor çalışınca çok ses gelecek çünkü. Evet. Bundan sonra yapacağımız şey
İlk önce aşağıya bakacağız ve orada fuel pump açacağız. Yani yakıt pompasını. Şu. Tıklıyoruz, açılıyor. Sonra hidrolik kontrolleri açıyoruz. Force trim'i açıyoruz. Şurada IFF uyarısı var. IFF'i açacağız. O uyarı kalkacak ama bu helikopterde, bu simülasyonda IFF çalışmıyor. Voltmetreye bakıyoruz. 25 üstü gibi bir yer gösteriyor. Bu yeterince güç var demek, yani motor çalıştırmak için güç. Hava çok soğuk olduğunda veya siz başka sistemleri motor çalıştırmadan ışıkları açtığınızda, iç lambaları açtığınızda aşağı olabilir, yetmeyebilir. Şu an 20 derece dışarıdaki sıcaklık. Voltmetrede bir sorun yok. Kontrolleri bir bakalım. Ortadaki cyclic, şu sol üstteki pozisyona dikkat edin, kırmızı alana. Onu kapatıyorum şimdi. Açıyorum yeniden. Ctrl Enter ile açılıyor. Ctrl Enter ile kapanıyor. Gördüğünüz gibi hareket ediyor. Pedalleri kontrol ediyorum. Anti-torque pedallerini. Çalışıyorlar. Kolektifi yukarı kaldırıp aşağı indiriyorum. Ve kontrol ediyorum. Şimdi yapmamız gereken şey, bir de trim'i kontrol ediyorum. Bu ses trim sesi. Bastım mı orada sabit kalıyor. Bir daha bastığım zaman, trim release'e bastığım zaman ortaya dönüyor. Trim'in ne olduğunu öğreneceğiz. Şimdi şu alttaki knob throttle, yani gaz. Bunu açıyorum. Mouse ile döndürebilirim. Yukarı doğru gaz veriyorum. Aşağı doğru da rölantiye alıyorum. Şu an rölantide. Motor çalıştırmak için rölantiye koymamız gerekiyor. Evet. Motoru çalıştırmak için izin isteyelim. Kuleyi arayacağız. Slash ile çıkıyoruz. Kabul etiye çıkıyoruz. Motoru çalıştırma izni istiyoruz. Radyoyu ayarladığımız için kule bizi duymuş olması lazım. Bakalım. Evet, kule duymuş. Çalıştırma izni veriyor. Çalıştırmadan sonra da açabilirsiniz ama çalıştırmadan önce inventörü açalım. Inverter'ı, pardon. Şurada yukarıda bunu 10 yapacağız. Bu göstergeler elektrik verecek. Yakıt göstergesine. Gördüğünüz gibi 90 galonun üstünde, 90 galon galiba, bunun üstünde şey var, yakıt var. Evet. Fuel switch'te çalışıyor mu kontrol ettik. Şimdi çalıştırmak için yapmamız gereken şey, normalde home düğmesi. Buna basılı tutuyorsunuz. Motorun RPM'i, gaz generator'ın RPM'i %40-%50'yi geçene kadar. Bakalım, şurada gaz generator RPM görüyorsunuz. Altında da exhaust temperature var. Exhaust sıcaklığı. Ama basılı tutuyorum. Bunu bir düğmeye de atabilirsiniz. Basılı tutmaya devam ediyorum. Basılı tutmaya devam edeceğiz. Gaz generator döndürmeye başladı. Evet, paller dönüyor. %40'a geldiği zaman dikkat edin, %40-%50 arasında basmayı bırakacağım. Ya da şu panelde en üstteki, en üst soldaki ışık sönene kadar. Söndü, bırakıyorum. %40-%50'yi geçti. Helikopterin böyle sallanması normal. Burayı böyle sallanıyor ilk başta paller dönerken. Birazdan geçecek. Evet, helikopter idle'da çalıştı. Şimdi altimetreyi ve kompası ayarlayalım. Pusulayı. Altimetre sıfırda, burada yapacağımız bir şey yok. Radyo kompası ve radyo pusulayı ayarlayacağız. Bakın sağda görüyorsunuz. O manyetik kompas. Radyo kompası, ona göre ayarlıyoruz. Bu değil. Soldaki gibi yanlış oldu. Sağdaki. Evet, bunu çevirerek 12'nin biraz altına, yüzünün biraz altına koyuyorum. Bakın
Şurada gördüğünüz şeylerin ikisi de yarım olacak. Artı ve daire işaretlerini o zaman doğru yere ayarlamış oluyorsunuz. Manyetik pusuladan da kontrol edebilirsiniz. Burada da radar altimetre var. Radyo altimetre. Helikopter aşağı bir radar sinyali gönderip yüksekliği ölçüyor. Barometrik diğeri. Açıyorum buradan. Henüz açılmadı. Off. Alt limitini set ettiğimde şunu çeviriyoruz. Evet, açıldı. Bunda ne yapalım? Bunu 50 yapalım. Şu düğmeyle 50. Üst limitini de ne bileyim yüksek bir şey koyacağız. Evet, 500 feet koyduk. Feet bu arada bu helikopterde her şey. Şimdi şurada gördüğünüz oil temperature'lar, yağ sıcaklıkları önemli. Arada bir hata olabilir mesela. Uçmamanız lazım. Onlara bakmanız. Uzun dönüyorlardı. Şimdi gazı full yapacağız. Gaz kolunu çevireceğiz yukarı doğru. Sol üstte görebilirsiniz. En tepeye çıkacak. Helikopterlerde güç dönme hızını arttırıp azaltmakla olmuyor. Yani pervaneleri daha hızlı döndürüp azaltarak olmuyor. Model helikopterlerde öyle. Gerçek helikopterlerde helikopterin dönme hızı sabit. Bakın şu artıyor yavaş yavaş. Üstteki göstergedeki yeşil alanda hep kalması lazım dönüş şu hızını. Daha az veya daha çok olmamalı. Evet, doldu. Evet, yağ sıcaklıkları da normal görünüyor. Evet, helikopteri çalıştırdık. Şimdi yukarı gelelim. Şu elektrik sistemlerinin artık çalışırlık helikopteri. Jeneratörü standby yapacağız. Tıklıyoruz standby. Voltmetreyi de main generator ayarlayacağız. Sağ sol tıklayarak yanlış oldu. Evet. Hareket etmek üzereyiz. O yüzden dış lambaları yanıp söner hale getirmem gerekiyor. Diğer helikopterlere ve uçaklara biz hareket ediyoruz ya da edeceğiz, onu göstermeliyiz. Şuradan lambayı standby'dan flashing'e getiriyorum. F2 ile dışarı çıkalım. Evet, yanıp sönüyor. Evet, tek bir şey kaldı. Helikopteri çalıştırdık. Burada bitti. Hareket etmek istiyorsak şimdi kuleyi arayacağız yanında. Slash ile menüyü açıyoruz. Request to taxi to runway diyoruz. Bu kadar. Şimdi bekleyelim, izin verilecek mi? Evet, 7 numaraya izin verildi. Bakın kompastan bakalım, 7 solumuza doğru, o zaman pist başı sağda demek. Şu tarafa doğru helikopteri taksi yapacağız, yani piste gideceğiz. Buradan böyle direkt kalkmayacağız. Ama zaten bu videoda kalkış yapmayacağız.